Selamlar. Ölüm korkusu herkeste olan bir korku. Ama eğer sizi sıkı sıkıya kavramışsa, hayatınızı sıkıntıya sokar hale geldiyse bu korkuyla mücadele etmenin zamanı gelmiş demektir. O halde bu mücadele nasıl kazanılır? Ölüm korkusu nasıl yenilir? Ölüm korkusu kişinin kendi ölümüyle ilgili korkularından kaynaklı bir endişe bozukluğu. Kişinin ölümüyle ilgili olarak kaç veya savaş mekanizması aşırı aktiftir ve sürekli bir endişe hali, hatta panik ataklar yaşayabilir. Kişinin hayatını oldukça olumsuz etkiler bunlar. Ölüm korkusu arttıkça bireyler hem kendileri hem de çevresindekilere zararlı olacak kadar savunmacı bir tavır içine girer. Kişi adeta hayatın her anına savaşa gidercesine zırhını kuşanmış olarak yaklaştıkça, kontrolcülüğü arttıkça hayat kalitesi de yitip gider. İleri vakalarda ölüm korkusu kaynaklı depresyon, günlük yaşantının olumsuz etkilenmesi, hayat akışının sekteye uğraması gibi sonuçlar doğabilir. İnsanların yaşadığı en temel korku hayatını kaybetmek. Bizler hayatı kaybetmeyi bedeni kaybetmek olarak tanımlıyoruz. İnsanlar fiziksel varlıklar ve bedenini en temel gerçeği sanıyor. Bu dünyada ihtiyaç duyduğumuz bedenin içinde yaşıyoruz. Ve onu kaybedince yok olacağımızı ya da toprağın altına kendimizin gireceğini sanıyoruz. Oysa toprağa verdiğimiz aslında sadece beden elbisemiz. İhtiyacımız bitmiş olduğu için bizden ayrılması gereken bir eşya gibi aslında. Nasıl ki eskiyen elbisenizi attığınız için üzülmezsiniz, ölünce de ihtiyacımız olmayan beden elbisesini de atmak kolay olacak bizim için. Ruhumuz özgür bir kuş, ölünce beden kafesinden çıkmanın mutluluğunu yaşayacak. Peki beden elbisesini attık ama diğer korku da bu alışık olduğumuz dünyadan ayrılıp bilmediğimiz bir yere gitmek. Başımıza neler geleceğini bilmemekten kaynaklanan bir korku. İnsan alışık olduğu şeyi kaybetmek istemez. Bu yüzden dünyasını da kaybetmek istemez. Nasıl ki güven çemberinden çıkamayan insan yeniliklere kendini kapattığı için kısır döngü içinde sevmediği bir hayatı yaşar durur, adım atmaz ve güzelliklere kavuşamaz. Ölüm de tam da böyle aslında. Doğum gibi yeni bir hayata uyanmak, yeni bir hayatı kucaklamak aslında. Ölüm meleği Azrail'e gaflet içindeyken ve ansızın yakalanma korkusu var ki, bakın bir hadis-i şerifte nasıl geçiyor. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ölmek üzere olan bir gencin yanına gitmişti. Hemen sordu gence, kendini nasıl buluyorsun? Ey Allah'ın Resulü, Allah'tan ümidim var ancak günahlarımdan korkuyorum diye cevap verdi. Peygamberimiz de şu açıklamayı yaptı. Bu durumda olan bir kulun kalbinde ümit ve korku birleşti mi, Allah o kulun ümit ettiği şeyi mutlaka verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar. İslam dini o kadar kolay ve güzel ki Allah her iyi niyetimizde bizleri affetmek için, cennetine koymak için uğraşıyor adeta. Başka bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Kişi yaşadığı hal üzere ölür ve öldüğü hal üzere haşrolunur. Demek ki farzları yerine getirip sevgi dolu bir kalbe sahip olarak yaşarsak, inşallah bizi seven melekler tarafından kuşatılacağız kabir aleminde. Hayatı sekteye uğratan ve anı yaşamayı engelleyen ölüm korkusu varsa, bunu aşmadıkça insan için özgürlük yoktur. Özgür olmayan bir zihinde kendini, yeteneklerini, huzuru bulamaz. Zihinsel ve bedensel özgürlük ise kişiye inanamayacağı müthiş kolları, kapıları açar. Bu yüzden ölüm korkusunu üzerimizden atmak için ilk yöntemle başlayalım. Bunun için vücudunuzu kullanabilirsiniz. Bu korku fizikseldir. Korkuyu vücudunuzdan çıkarırsanız zihniniz de terk edecektir. Aslında beden ve zihin işbirliği, bütün hücreler bu işe dahil olacak. Yapmanız gereken kolay. Korku, endişe yaşadığınız zaman fark edin, derin derin nefesler alın, karından. Karnınıza elinizi koyun, inip kalksın. Karnınıza hava dolsun. Gözlerinizi kapatın, isterseniz uzanın. Sizi rahatsız eden hislerinize odaklanın. Ne hissediyorsunuz? Sizi korkutan şey ne? Bu rahatsızlık veren hislerin gerçek olmadığını ve sizi terk etmesi gerektiğini söyleyin. Birkaç kere, tekrar tekrar. Bu endişe ve kaygılar bana ait değil. Beni rahatsız eden bu korkuları kendimden gönderiyorum. Toprağa karışmasına izin veriyorum deyin. Derin nefes alıp ağızdan verin. Bunları birkaç kez tekrar edin. Sonra elinizi kalbinize koyun. Güzel, tatlı, yumuşak sözlerle hızlı kalp atışınızı sakinleştirin ve kaslarınızı gevşetin. Elinizi, ayağınızı hafif hafif sallayın. Kendinizi sevdiğinizi söyleyin.
Dünya ve cennet hayatını sevdiğinizi söyleyin. Her şeyin çok güzel olduğunu, ağaçların, kuşların, denizlerin, dağların muhteşem olduğunu düşünün. Bunlardan çok daha güzelin cennette olduğunu düşünün. Kendinizin de inşallah bir gün o cennete gireceğinizi hayal edin. Rahatladığınızı, özgürleştiğinizi hissedeceksiniz. İçinize her sıkıntı geldiğinde, ölüm korkusu yaşadığınızda bunu yapın. Bir süre sonra inşallah artık o rahatsız eden, endişe veren duyguların kalmadığını göreceksiniz. Ölüm korkusunu gidermenin ikinci yöntemi üretmek, faydalı olmak. Sembolik ölümsüzlüğün bir biçimidir üretkenlik. Arkamızda olumlu bir miras bırakmak için kendi varlığımızın ötesine geçmenin bir ifadesi olarak görülür. Üretkenlik ölüm korkusunu derin bir memnuniyet hissine dönüştürebilir. Bir şeyler üretmek, faydalı olmak, ileriye dönük bırakabilecek eserler ortaya koymak, varlığımızın ötesine geçebilmenin sembolik ölümsüzlüğün bir yolu olarak ölüm korkusuna çok iyi gelen bir ilaçtır. 9 çekirdek niyet videomda da bu iz bırakma konusunu işlemiştik hatırlarsanız. İnsanın hayatının bir anlamı olduğu duygusuna sahip olması, bireyin ölümün farkındalığıyla ve korkmadan yaşamasını sağlar. İnsanlar ruhlarını tatmin edici önemli bir şey yaptıklarında ölüm konusunda endişelenecek zamanları kalmaz. Bu nedenle bireyin en derinlerdeki yeteneklerine açıklık getirmesi ve yaşadığı hayatta bu değerlere hizmet etmesi oldukça önemli. Araştırmalar kişinin anlamlı hissettiği herhangi bir kaynağa yönelmesi, işte iş, ilişkiler, bilim ve din gibi ve o kaynağı geliştirmesi gerektiğini öne sürüyorlar. Bu yüzden herkes kendi sevdiği alanda üretmeli, faydalı olmalı ve gelişmeli ki ölüm korkusuna yer kalmasın ve ardından bir şeyler bırakıp ölümsüz olacağına inansın insan. Üçüncü yöntem, ölümün ne olduğunu tam olarak bilmek ve kabul etmek. Kaçınılmaz olan değiştiremeyeceğimiz şeyler üzerine enerji harcamak yararsız, hatta zararlı bir çaba. Ölümü kanıksadığınızda, kabul ettiğinizde onu daha az önemser ve zihninizi onunla daha az meşgul tutarsınız. Gerçek kabul, onunla bütünleşmek ve Rabbinin kurallarına saygı duymaktır. Yaşarken insanların koyduğu binlerce kurala paşa paşa uyarız. Sesimiz çıkmaz. Pek çok vergi, trafik cezası, yasalar, hepsine katlanırız. Ama bizi yaratan Allah'ın koyduğu kurallara isyan ediveririz. 5 vakit namaz kılmak istemiyorum, oruç tutmak zor, açlığa dayanamam, hacca gitmek çok meşakkatli, zekat vermek işime gelmiyor. Hep isyan, hep isyan. Çünkü cezalar uzak bir tarihte. Hemen verilmiyor ya, o yüzden yapmasam da olur ya da sonra yaparım düşüncesi var. Ama işte yapmayınca da ölüm korkusu gelip içini sarar insanın. Çünkü insan bu isyanlarının bedelini ödeyeceği yere gitmek istemez haliyle. Hicr suresi 99. ayette "Ve sana yakin ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et" buyruğu var. Bu yüzden nasıl ki yaşadığımız dünyanın kural ve kaidelerini kabul ediyoruz, gideceğimiz ahiretin kurallarını da kabul edip ona göre yaşadığımızda sorun kalmaz. Hem bu dünyadan keyif alırız, hem cennetin heyecanını yaşarız. Ölünce neler olacağına dair hiçbir şüpheniz kalmasın. Dinimiz bize en ince ayrıntısına kadar ölüm ve ötesini, ahiret hayatımızı anlatıyor. Hem öğrenelim hem de buradayken diğer hayatımız için yapmamız gerekenleri yerine getirelim. Dördüncü yöntem, anı yaşamak. Eğer anınızı yaşarsanız, anın, saatin, günün hakkını verirseniz ve dolu dolu yaşarsanız ölüm korkusuna yer kalmaz. Anı yaşamayı 9 çekirdek niyet videomda uzun uzun anlattım. İzlemenizi tavsiye ederim. Beşinci yöntem de şükran duymak. Hayatın biteceği endişesine odaklanmak yerine odağınızı kaydırabileceğiniz bir duygu da şükran duygusu. İnsanlar genelde ellerinde var olana değil de var olanın bir gün biteceğine çok daha odaklanırlar. Bu sebeple kaybetme korkusu hayatı zehir etmeye yeter. Hayatın içinde size sunulanlara odaklanmak, bunlara şükran duymak, ölüm korkusunu giderme adına size çok yardımcı olabilir. Size verilen maddi manevi nimetleri bir sıralamaya kalksanız sonunu getiremezsiniz. Öyle donanımlı hayatlar yaşıyoruz ki şükretmeye ömrümüz yetmez. İnsan bu elindeki değerlere odağını çevirdiğinde onların tadını çıkararak yaşamayı öğrenebilir. Elimdekileri kaybedeceğim, ölüp gideceğim yerine bendeyken her anın keyfine varmak duygusuna geçmek hayat kalitenizi inanılmaz artırır ve şükretmenizi sağlar. Altıncı yöntem de hayatınızda değişiklik yapmak.
Hayatınızda var olan rutinin kendisi bazen yaşayamama hissine sebep olur. Bu da ölüm korkusuna yol açabilir. Eğer hayal ettiğiniz, arzuladığınız büyük ya da küçük isteklerinizi yapamıyorsanız ya da yapmaya dahi çalışmıyorsanız bu döngü kaygı bozukluğunun arkasındaki sebep bile olabilir. Hayat önceliklerinizde değişiklikler yaparak yapmak istediğiniz şeyleri belki basitten başlayarak hayatınızda daha öne alarak bunu değiştirebilirsiniz. Bazı insanlar yaşadıkları hayatta çok mutsuzdur. Bu yüzden hiç güzel bir şey yaşayamadan ölüp gideceğim korkusuna kapılabilir. Ama hayatlarını değiştirmek için yeterli çabayı göstermezler. Hatta imkansız derler. Oysa imkansız diye bir şey yok. Kişinin kendi etrafını ördüğü duvarlar var. Siz isterseniz bu duvarları kaldırabilirsiniz. Adım adım, gayretle şu dünyada olmayacak bir şey yok. Biraz olumlu düşünceyle gayret yeterli bunun için. Ölüm korkusunu yenmek için 10 madde hazırladım sizlere. Gerisini diğer videoya bırakalım. İnşallah fayda olsun, katkı olsun hayatınıza. Şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi hatırlayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Selamlar.